Bakın güzel güzel kızardılar ve baklava oldular. Maşallah deyin, maşallah deyin. Evet, güzel oldular. Şöyle tekrar göstereyim. Yani ağızda dağılan, kıyır kıyır çok güzel bir Açmak kurabiye. yok, oklava yok, nişasta yok. Eklerim de tamam, fırından çıkarttım. Biraz sonra da yağlı kağıtlarından ayıracağım. Yalnız içi böyle yumuşak, hani biraz ıslak gibi oluyor. Evet, bayram kurabiyesinin hamurlarını da yaptık. Yağlı kağıdın arasına yaptık. 2 saat buzdolabında bekleyecek. Nasıl derseniz böyle. Esasında bayram kurabiyesini yaparken de ben de olgunlaşmış muzlarla size bir kek tarifi vereyim. Geldim anne leğenimi kaptım geldim. Ne yapacağız? Nişastasız baklava. Nişastaya dokunamayan Filiz ablam için. Evet, perişan kurabiyelerimiz de çıktı fırından. Bir tepsisini hemen ben buna boşalttım. Bunun da biraz soğumasını bekliyorum. Sıcakken ellerseniz daha dayanamadım. Şöyle kakaolu toplar yaptım. Bu da bu kurabiye. Bunun da güzel bir tarifi var. Evet, dondurma kurabiyelerim de hazır. Şöyle çekeyim. Dondurma kurabiyelerim de tamam. Kurabiyelerim 3 tepsi oldu. 3 tepsi. Kimine çöreotu koydum. Kimine de işte susam koydum. Güzel oldu. Günaydın kanalıma ve yeni videoma, bayram hazırlıklarıma hoş geldiniz. Evet, bayram hazırlığı yapmamız gerekiyor çünkü bayrama çok az kaldı. Sayılı günler kaldı. Ramazan bayramı, 2025'in Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Evet, şimdi ne yapacağım? Ağızda dağılan tuzlu kurabiye. Çok güzel bir tarif. Çok kolay bir tarif. Ben 2 ölçü gideceğim yine. Siz tek ölçüyle gidebilirsiniz. Bu arada nasıl geçiyor? Ramazan nasıl geçti diyelim artık. Neredeyse geçti gitti, değil mi? Tartımızı hazırlıyoruz. 125 gram tereyağı ya da margarin. Bütün şeyleri saymayacağım. Çünkü tarifi takip etmeniz gerekiyor. Tarifi takip ederseniz gerçekten ağızda dağılan güzel kurabiyeler yapabilirsiniz. Bugün yine benim misafirim var. Bir yandan misafir hazırlığı, bir yandan da kurabiyemi falan yapacağım. Öyle bir setup hazırladım ki zaten buraya bir görseniz. Girip çıkıp bir şeyler yapacağım yani. Önce tuzlu kurabiyeyle başlayacağım. Sonra tatlı kurabiye, sonra yalancı baklavalar. Hani böyle yavaş yavaş yapmam gerekiyor ki. O yüzden bütün setup'ı buraya hazırladım. Yok unu, şekeri, işte tuzu, susamı, şunu bunu her şeyi koydum. Bozulmayacak şeyleri buraya koydum. Margarini falan da şu dolapta tutuyorum. ...125 gram tereyağı ya da margarin aldınız. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bu normal olan ağızda dağılan kurabiye. Bir de bunun susamlısı var. O da çok güzel. O da kıyır kıyır oluyor. O da böyle değişik. İnşallah ondan da yaparım ben size. Bir de ne yapacağım? Nişastasız baklava yapacağım. Filiz ablam için yapacağım onu. Nişastasız baklava. Yarım çay bardağı da zeytinyağı aldınız. 2 tane yumurta. 2 tane yumurtamız var. Bu 2 yumurtanın bir tane sarısını üstü için ayıracaksınız. Artık bunu burada indirelim. Tartmaya gerek yok. Şimdi 1 yemek kaşığı şeker. 2 yumurta. Ben 4 yumurta kıracağım. Hiç hatırlamıyorsunuz. Ben 2 ölçü gidiyorum. Sizin yüzünden aklım karıştı. Sizin tarif başka. Ayıralım. Evet. 1 yemek kaşığı şekeri de koyduk. 1 tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı da mahlep. Mahlepiniz yoksa artık problem değil. Koymasanız da olur. Bir yemek kaşığı da sirke.
şu sirkeden koyacaktım ama korktum ya. Şimdi organik yazıyor ya. Bunda ne bileyim sirke gibi de görünmüyor. Bilmiyorum. Ben gene bu sirkemden koyayım. Bildiğimden koyayım da kurabiyelerim yine güzel olsun yani. Şu kaşığı çıkartayım. Ben şöyle hepsini bir karıştırın. Bütün malzemeleri oda sıcaklığında kullanırsanız güzel oluyor. Hamurunuz falan güzel oluyor yani. Şu kabartma tozunu unutmadan şuraya alayım. Siz bir ölçek yapıyorsunuz, yarım paket kabartma tozu kullanın. Şimdi yavaş yavaş ununu koymaya başlayacağız. 3-3,5 bardak falan un alması gerekiyor. Öyle alıyor ama unun kalitesine göre, unun durumuna göre değişiyor. Siz dikkatli bir biçimde koyun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar koyacağız yani. Ben onu getireyim hemen. Unum neredeydi? Aşağı tarafta. Unumu da buraya hazırlamışım ya ben. Kız hiç hatırlatmıyorsunuz. Bunları aldım, dökmedim. Dedim nasıl olsa bir şeyler yapacağım. Kovaya boşaltmaya gerek yok. Bir de hani eskiyi kullanayım, yenisini boşaltayım falan olay olmuyor. Çünkü benim evde zaten un bitiyor. Çabuk çabuk bitiyor. Un, şeker, yumurta, süt. Yani çok çabuk biten malzeme var benim. Öbür kurabiye tarifinde zeytinyağı biraz daha fazla kullanıyor. Artı üstüne işte beyaz sürüp de sadece sürüyorum. Döküyorum. Susam. Ama simitleri o kadar kolay yapma yöntemi buldum ki. Simit yapmaya böyle tek tek uğraşmıyorum. Öyle yaptığım zaman zaten ince kötü simitler oluyordu. Bu arada evet benim bir hamur yoğurma makinem var. Değil mi? Şurada duruyor köşede. Çok fenayım ben ya. Hemen yoğurayım ben bunu ışık hızıyla, ondan sonra geleyim. Işık hızıyla tabii kabartma tozunu atmayı unutmayalım. Unutuyordum valla. Şimdi devam. Hadi bakalım. Ya hep unutuyorum ben ya. Buranın ışığını yakmayı unutuyorum hep. Siz de hatırlatmıyorsunuz. Böyle daha iyi değil mi? Aynen. Güzel aydınlatıyor. Şunları da yaksaydım keşke. Az bir şey daha un koyacağım. Henüz elime evet yapışıyor. Biraz daha un. Tutmuş. Böyle yaptığınız zaman hamur birden yere düşüyorsa hani daha un gerekiyor demektir. Ama böyle hani sallanıp yavaştan düşüyorsa hamurunuz tutmuş demektir yani. Artık fazla una gerek yok. Artık çok fazla böyle yoğurmanıza da gerek yok. Tuttu benim hamur. Hadi bakalım. Yavaş yavaş şuraya ben alayım onu. Hemen bir şekillendirip tepsiye koyayım. Geçen videomda da hiç bana yorum yazmayan, böyle hiçbir şekilde yorum atmayan bir tane bayan gelmiş.
videom, koca bir videom var gene. 1 saatlik bir videom var. Birinde gene ya yemek yapıyorum ya bir şey yapıyorum böyle. Saçlarımı bağlamadım. Yani saçlarım zaten, benim saçlarım çok dökülmüyor. Bir de uzun saç zaten lap diye düşse zaten görürsünüz yani. Hani kısa saç olsa falan neyse diyeceğim de. O saçlarını bağlasaydın yazmış. Koca videoya sadece saçlarımı görmüş koca videoda. Dedim ben bu saçları bağlasaydım sen bu yorum atmazdın. Bir yorum kârdayım. Değil mi? Öyle yani. Eşan Sultan bütün kurabiye şekillendiricileri ayırdı ya, hepsini attı. Bunu kullanmayız, şunu kullanmayız diye. Şimdi neyi kullanacağız? Şu kalpleri mi kullanacağız? Şunu kullanayım. Değil mi? Sonra şu çiçekli gibi olan var güzel. Bunun bir büyüğünü kullanayım. Sonra bu kareyi kullanayım. Şu dikdörtgen gibi ama bundan daha güzel belki başka şekil vardır. Aa, yıldız. Yıldız kullanayım. Şu kalpliyi kullanayım. Bu biraz daha büyük gibi. Evet. Değil mi? Merdanemde şu incelik iyi mi? Hemen bir hamurla deneyeyim. Bir bakayım. Eğer ki bu incelik iyiyse bununla devam edeceğim. Ama değilse tabi biraz merdanem ölçülü merdane. Yani hamurun her yerini aynı yapabiliyorsunuz bununla. Buradaki aparatları çıkartıp daha ince, daha kalın olması için başka aparatlar var. Ondan takıyorsunuz. Bu biraz ince. Bu ince. Bunun kenarlarını çıkartalım. Bunun bir büyüğünü takayım. Evet. Eşan Sultan işleri bunlar. Ben merdaneyle açıp inceli kalın. Yapıyorum ama Eşan Sultan hayır. Hepsi aynı boy olacak. Hepsi aynı kalınlıkta olacak. Aldı o kadar çok şey var ki mutfak dolapları sırf bu aparatlar şunlar bunlarla dolu. Şöyle bir şey. Bunun daha bir büyüğünü takacağım. O zaman şu pembeleri takmam lazım. 6 milimetre diyor. Bu kaçmış? Bu da çok mu kalın olur? Yok, bu iyi olur bence. Olsa da olur, olmasa da olur artık yani problem yok. Gördüğünüz gibi biraz daha kalın olacak yani. Değil mi? Ha. Tamam. Bu da oldu. Şimdi kalınlığı hemen bir daha deneyelim. Evet, bu kalınlık güzel. Yani bu iki ayak yere bastığı için ortada ne oluyor? Şöyle görün. Buradaki iki ayak yere bastığı için ortada bir boşluk oluyor ya. O boşluğun milimetresi, santimetresi kalınlığında size hamur yapabiliyorsunuz. Size hamur yapıyor. Gördüğünüz gibi böyle. Şu an hamurun her yeri aynı, eşit. Hamurun her yeri eşit kalınlıkta. Ben şekillendireceğim. Ondan sonra 180 derecelik fırınımda üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Ondan önce yumurta sarısı süreceğim. Kimine susam, kimine çöreotu atacağım. Bu tarifim gerçekten güzel. Bu tarifle ağızda dağılan kıyır kıyır kurabiye yapabilirsiniz. Hani sizi fazla tutmayın. Şekillendirirken işte şekiller de istediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Kalıplarla yapın. İsterseniz elinizle yapın. İsterseniz simit biçiminde yapın. Simit biçiminde yapmak isterseniz kolay yöntemleri var. Onları da göstereceğim ben size daha sonra.
Böyle bir spatula ile alttan destekleyerek alın. Şekilleri bozulmasın. Bugün benim biraz bir uykum varmış gibi. Böyle biraz bugün. Biraz öyleyim bugün. Bu şekilde alacağım, koyacağım. Bunu yaptıktan sonra da gideyim. Aslında ben Süpermen diyorum ya. Süpürmenimi de açmam lazım. Süpürgemi de daha açmadım biliyor musunuz? Bayrama güzel güzel sıcak suyla siliyormuş bir de o. Sıcak suyla şöyle sağa sola iyice bir silsin, temizlesin. Daha çünkü onu açtıktan sonra eve falan kurmam lazım. Evin haritasını çıkartması lazım. Yani bir açmayla bitmiyor onun işlemleri. Bu şekilde. Bunu aldığım zaman daha kolay oluyor. Şöyle alabiliyorum. Aldıktan sonra da tepsiye koymam da kolay oluyor. Şöyle göstereyim. Sizin de aklınıza bulunsun. Aldıktan sonra şöyle bir ucunu bıraktıktan sonra tepsiye daha kolay koyuyorum. Çünkü hamur böyle hafif yumuşak bir hamur olduğu için şekiller bozulabiliyor. Bu biraz daha destekliyor. Tamam. Hadi bakalım. Ben bu hamurun hepsini şekillendireyim. Tepsiye dizeyim. Yumurta sarılarına sürüp fırına vereyim. Fırına et atacağım. Pilav yapacağım. Şehriye çorbası yapacağım. Planım onlar yani. İşte süpürmelimi açayım diyorum. Onları da yapayım. Bunları da böyle devam edeyim yavaş yavaş. Gidip geleyim. Bunları da yapayım. Setup'ım hazır nasıl olsa. Aklıma geldikçe geleyim. yoğurayım fırına yollayayım ya. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Şunu merak ettim. Bu acaba şey yapar mı? Kare kare yapabilir mi? Aa yapıyor. Dişli kare kare oluyor. Güzel oldu. Ha, tamam bu da olsun. Eşan da bayram kurabiyelerimizi yapar. Bir de bayram için daha ev süslenecek. Biraz erkenden süsletiyorum ben. Hani böyle ne bileyim heveslensinler bayrama diye çocuklar. Yani o şeyi görsünler diye. İşte gayrimüslimlerin çocukları nasıl yılbaşında falan süslüyor evlerini. Böyle ne bileyim ya. Bizim çocuklarımız da Ramazan'da süslesin. Anladınız mı? Bayramda süslesin, Ramazan'da süslesin. Yani süslesin. O zaman kültürümüzden biraz kaybetmeyiz. Böyle bir alışkanlık olur. Büyüyünce de yaparlar. Çocuklarına da öğretirler. Öyle devam eder belki değil mi? Yani. Hadi bakalım. Ben bunları yapayım ondan sonra geleyim. Kurabiyelerim 3 tepsi oldu. 3 tepsi. Kimine çöreotu koydum. Kimine de işte susam koydum. Güzel oldu. Soğumaya alacağım. Sonra hepsini şekillerine göre ayıracağım. Süpürgemi açacaktım güya. Dondurma aklıma çikolata diyeceğim ya. Dondurma kurabiyem aklıma geldi. Fırında ısındı ya. Hani onlar pişti ya. Dondurma kurabiye. Var mı dondurma kaşığınız? Dondurma kaşığınız yoksa problem de değil aslında. Elinizle de şekil verebilirsiniz ama dondurma kaşığıyla bir değişik oluyor. Bir güzel oluyor. Bunu çok aradım. Zor buldum. Bulduğumda iyi oldu. 200 gram tereyağı ya da margarinle hemen başlayalım. Ben 2 ölçek yapacağım. Takılmayın. Çünkü dediğim gibi benim burada tartım bozuldu kız. Nazar mı değdi? Heh, şimdi bir dakika. Hemen başlayacağız. Şimdi başlıyoruz evet. Benim burada yaşlılar var ya. Onların geleni gideni çok oluyor çünkü. Ben onlara kurabiyeler, dolmalar, ondan sonra baklavalar falan filan götürüyorum, bırakıyor. Su böreklerini de bırakıyor. Onlar ikram ediyorlar gelenlerine. 200 gram alın kabınıza. Elin ölçümü be. Vallahi göstersem tam 405 gram oldu. 5 gram falan. Ondan sonra bir çay bardağı zeytinyağı. Ben 2 bardak koyacağım. Geldim. Bir çay bardağı zeytinyağı. Koydunuz mu? Koydunuz. Sonra kaç yumurtaydı? Bunda herhalde
Bir tane yumurta. Ben 2 tane kullanacağım. Artık o kadar çok tarif var ki kafamda. Bazen karıştırıyorum. Tamam. Evet. Bir tane yumurtanızı koydunuz mu? Koydunuz. Bunları elinizle iyice yoğurun. Ondan sonra 1 su bardağı nişasta, 1 su bardağı pudra şekeri. Tamam. Hemen ayarlayın. Meşhur kavanozlarımdan. Bu hangisi ki? Nişasta. Ya bunların üstüne yazmam lazım. Ben bu ikisini karıştırıyorum çünkü. Şuraları temizlemeden dedim bunu da yapayım değil mi? Sonra temizliyorum bir daha batıyor. Temizliyorum bir daha batıyor. Temizlemiyorum şöyle. Akşama kadar ne yapabilirsem artık. Güzelce yoğuralım. 200 gram margarin, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tane yumurta koyduk mu koyduk. Hemen elinizi sokup yoğurmaya başlayın. Tartıyı alttan alabiliriz. Gene unuttuk. Bugün hızlı çalışıyoruz. Nişastayı koyun. Ben bir bardak daha koyacağım ben. Bir kaşık daha alırsam. Çok. Tamam. Pudra şekerini de koyun. 1 su bardağı. Şurada dursun. Ağız yerlerini silip böyle kaldırmam gerekiyor çünkü benim onları. Ondan sonra 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Aldığı kadar da un. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hemen elde edelim. Şekli çok güzel oluyor ama bak göstereceğim. Gerçekten güzel oluyor. Bir paket daha açacağım. Ben devamlı Aldi'nin bu ununu kullanıyorum. Gerçekten de her şeyi tutturabiliyorum artık. Unu değiştirmediğiniz zaman hani ölçüyü göz kararı bile yapabiliyorsunuz artık. Biliyorsunuz ne kadar gidecek. Zaten bir tatlı, bir tuzlu kurabiye yapsanız dolmanız da var, baklavanız da var. Vallahi elimden geldiğince tarifleri verdim size. Kolay kolay, hızlı hızlı. Ama en kolay baklava tarifimi daha yapmadım. Çok kolay bir baklava tarifim var. Bir de onun daha da kolayı var. Nişastasız. Onu da vereceğim. İnşallah. Yani işinize yarasın diye yapıyorum. İşinize yarasın diye gösteriyorum. Hiç değilse böyle pratik pratik hızlı hızlı yaparsınız. Az kaldı çünkü. Şimdi hamurunuzu yavaş yavaş birbirini tutmaya başladıktan sonra ne yapıyorsunuz? 1 çay bardağı damla çikolata. Damla çikolatayla güzel olur. İsterseniz 1 çay bardağı kuru üzüm koyun. Hani üzümlü seviyorsanız. Neyini seviyorsanız evinizde ne varsa yani. Ya Türkiye'nin durumunu biliyorum. Geçim sıkıntısını biliyorum. Ben işte elinizdeki malzemelerle o olmazsa şu olur mu diye bana sorarsanız onu da söylerim, cevap veririm. Onu koymazsan şunu koy falan derim yani. Allah. Ne yapayım kız?
He, böyle alacağım. Tamam. Yoğurmaya devam edin. Çikolatayı da koyduktan sonra. Ben bir de sahurdan sonraları uyumuyorum. O yüzden böyle uykusuzluğum oluyor. Sahurdan sonra uyumuyorum. İşte gardıroplar, çekmece işleri, depodaki şeyler, eşyalar, şunlar bunlar. Onları da bir yandan halletmeye çalışıyorum. Çünkü ev bitiyor. Eşyamız da yolda. Konteyner da yolda. Şimdi konteyner gelsin. Evin içine döşendikçe oda göstereceğim ben size. Hani nasıl oluyor, neler koyuluyor. İşte dizayna da gelecek herhalde ondan sonra. Eşyalar geldikten sonra. Dizaynayla çalışmamızı önceki evlerde çektiğim gibi o şekilde çekeceğim. Bir de yeni bir dizaynımız var. Öbür evde de onunla çalışacağız. Böyle. Şimdi bu acaba tuttu mu? Onu hemen kontrol etmek için nerede benim dondurma kaşığım? Bir kontrol edelim. Çikolatalar bir yerde toplanmasın. Şöyle alırken de özen gösterin. Hani içinde çikolata olsun. Sonra şeyin yaptığı Ülker miydi? Neydi o? Meyveli keklere dönmesin. Bölüyorsunuz ya kekin içinde meyve yok. Bahçeme kedi gelmiş gene. Elimin ayarını görüyorsunuz değil mi? Bir top aldım, koydum. Artık insan eli öyle bir alışıyor ki. Oluyor. Evet, oluyor. Bu böyle tutuyor ya, acaba zeytinyağına falan batırsak mı ki bunu yapmadan şöyle. Çok mu yağlı olur o zaman kurabiye? Ama şeyi tutmuş. Tamam, hamur tuttu zaten. Hamur tuttu. Hamur tuttu nasıl anlıyorduk? Hamuru böyle alıyorduk. Şöyle tutuyorduk. Kopup düşmezse hani böyle salladığınız zaman kendi kendine böyle bir sünme oluyorsa tutmuştur. Evet. Şimdi ne yapacağım? Bunları biraz önce gördüğünüz gibi şekillendireceğim. 170 derecede, bu çok önemli. 170 derecede sadece 15 dakika pişireceksiniz. Isıtılmış fırında 170 derecede 15 dakika. Fazla değil. Ağızda dağılması gerekiyor. Kuru bir kurabiyeniz olmasın. Kütür kütür. İki eli soktuk. İlla o ete girecek. Tamam. Ben de bunu şekillendireyim. Hemen 170 dereceye, tekrar söyleyeyim, 170 dereceye 15 dakikaya atayım. Bu kurabiyelerim de olsun, ondan sonra geleyim. Birden aklıma geldi. Ne yapayım? Hemen bak 2 dakikada yapıverdik. Evet, dondurma kurabiyelerim de hazır. Şöyle çekeyim. Dondurma kurabiyelerim de tamam. Artı zaten tuzlarım da burada. Bunlar da soğusun. Eğer ki mutfağa girip gene bir kurabiye macerasına düşmezsem başka şeyler yapacağım inşallah. Ben yine dayanamadım. Şöyle kakaolu toplar yaptım. Bu da bu kurabiye. Bunun da güzel bir tarifi var. Ama devamlı tarif vermek istemiyorum. Size artık yemek kanalına çevireceğim kanalı neredeyse. Bundan bir tepsi attım. 3 tepsi şu an fırında. Biri boşalsın, hemen bunları dizeceğim. Bunları da atacağım. 3 tepsi fırında derken 2 tepsi perişan kurabiye. Artı bir tepsi de o çikolatalı kakaolu kurabiyemden var. Bunlardan biri pişsin, hemen değiştireceğim. Alttaki fırını yakmadım. Ev çok sıcak oluyor. Evet, perişan kurabiyelerimiz de çıktı fırından. Bir tepsisini hemen ben buna boşalttım. Bunun da biraz soğumasını bekliyorum. Sıcakken ellerseniz dağılıyor çünkü. Bunları da bu kaplara aldım. Kapaklarını kapatacağım. İyice soğusunlar. Hani çısımasınlar. Şimdi perişan kurabiye derken bunları alıyorsunuz. Hani hamuru alıyorsunuz. Olduğu gibi tepsiye koyuyorsunuz. Parçalayıp bölüp tepsiye. Parçalayıp bölüp tepsiye. İçinde üzüm. Ondan sonra ceviz. Başka ne vardı? Damla çikolata var. Anladınız? Yani hani şekil vermeden bölüp tepsiye koyuyorsunuz. Olay bu. O yüzden perişan kurabiye. O yüzden böyle perişan. Evet, fırına et atacağım. Misafir hazırlığına başlamam lazımdı. Hemen hızlı giriştim. Etleri dizdim. Tuz ve kekik koydum. Kurabiyelerim soğudu. Hemen onları da kaldıracağım. Ve şehriye çorbası yapıyorum. Bu sefer bu büyük şehriyelerden yapıyorum. Deneyeceğim. İlk defa aldım bu şehriyeleri. Arpa şehriye ama kocaman kocaman maşallah. Bununla bir şehriye çorbası yapıyorum. Bol limonla güzel içilir.
Dolmamı da pişirdim. Öyle bir güzel olmuş ki. Çok lezzetli, çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Geldim. Anne leğenimi kaptım geldim. Ne yapacağız? Nişastasız baklava. Nişastaya dokunamayan Filiz ablam için. Nişastaya dokunamayanlar için nişastasız baklava yapacağız. Hadi bakalım. Malzemeleri hazırlayın. Hazırlayın malzemeleri. Daha doğrusu hazırlamayın malzemeleri. Benimle birlikte yapın. Videoyu da kaydedebilirsiniz de. İlk başta bir tane yumurtayı kırıyorsunuz. Ben 3 ölçek yapacağım. Takılmayın bana. Önemli olan anne leğeni bende. Malzeme değil. Bir su bardağı sıvıya, bardak ölçüm 200 ml. Tekrar söylüyorum, her zaman söylüyorum. Benim bardak ölçülerim 200 ml'lik. Evet, bir su bardağı sıvı yağı da koyduk mu? Koyduk. Benimki 3 ölçü. Artı bir su bardağı da süt. Bardak elimden kayıyor. Yağlandı ya. Çok kolay bir baklava. O kadar kolay ki nişastasız, uğraştırmasız, kolayın da kolayı, en kolayı. Evet, sütümüzü de koyduk. 1 yemek kaşığı sirke. Açmak yok, oklava yok, nişasta yok. Sıvı malzemelerimizi koyduk. Sıvı malzemeleri koyduktan sonra bir karıştıralım. Filiz ablam çok beğeneceksin bunu. Nişastasız. Gerçekten senin için yaptım. Bunu da araya koyacağım. Sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra bir fiske tuz atın. Bir su bardağı nişasta. Evet, bir su bardağı nişasta. Koyduk mu? Nişastamızı da koyduk. Şöyle bir karıştırın. Bir paket kabartma tozu. Elimden geldiğince size pratik tarifler vermeye çalışıyorum. Söylediğinizi şöyle olsa da böyle olmaz mı diye sorduğunuz zaman yardımcı olmaya çalışıyor. Hani nişastasız olmaz mı dediniz? Olur tabii. Neden olmasın ki? En kolayı olur. Ondan sonra da yavaş yavaş ununuzu ekleyin. 3 ya da 3,5 su bardağı kullanacaksınız siz. Yavaş yavaş ekleyin. Böyle güzel bir hamur elde edeceğiz. Kıvamını bekleyin, nasıl olacağını göstereceğim. Böyle eklerken de unu yavaş yavaş eklerken de cevizinizi ekleyin. Bir su bardağı ceviz kullanın. Çünkü tamamen unu ekledikten sonra ceviz eklerseniz hamurunuz çok koyu bir hamur olabilir. Yani o yüzden böyle birlikte ekleyin. Unla cevizi aynı anda. Un koymaya devam. Yavaş yavaş artık elimizde yoğurabiliriz. Evet, şimdi diyeceksiniz ki hamur makinem nerede? Aha burada. Hamur yoğurma makinem de orada. Ya bendeki üşengeçlik midir nedir bilmiyorum. İlla bu el hamura değecek midir? Olay nedir anlamıyorum. Biraz acele yapayım dedim. Filiz ablam için. Nişastaya ben dokunamıyorum diyenler için bu yalancı baklavayı yapalım dedim.
Şerbeti için de 3,5 bardak şeker, 4 su bardak su. Şimdi şöyle bir olay var. Bu baklavayı daha önceden yapıp bekletebilirsiniz. Bayrama üstüne şerbetini dökebilirsiniz. Her zaman ne oluyor? Biri sıcak, biri soğuk oluyor, değil mi? Bu da uygun. Öyle bir şeye uygun yani bu baklavamız. Haberiniz olsun. İlla işte bu ılık olacak, öbürü sıcak olacak falan filan yok. Ben denedim. Güzel de oluyor. Yaptım, beklettim. Arife günü döktüm mesela şerbetini. Şimdi neden 3 ölçü derseniz de biliyorsunuz ben yaşlılara baklavalar açıyorum, tatlılar yapıyorum. Bayramda ziyaretlerine gelenlere ikram etsinler diye. Elbet bunların da bir yeri bir sahibi vardır diyorum. Öyle. Hem de size göstermiş olacağım. Hem size göstereceğim hem de hiç değilse yaşlıların evine ziyarete gelenlere ne olacak? İkramlık olacak. Güzel değil mi? Güzel. Şöyle ele yapışmaya biraz daha un alacak benimki. Kıvamı göstermeye çalışıyorum. Tekrar söyleyeyim, ben yemek kanalı değilim. Yemek kanalı değilim. Bir vlog kanalıyım. Ama yemek yapmayı seviyorum. Mutfakta zaman geçirmeyi seviyorum. İkramlıklar yapmayı seviyorum. O yüzden bir de sizle paylaşmayı seviyorum. Öyle yani. Çok un koymadan toparlamaya çalışıyorum şu an. Çok az bir şey daha. Belki. Kıvamı göstermeye çalışıyorum. Ama yok, koymayayım. Toparlayayım iyice. Çünkü böyle kıyır kıyır da olmasını istiyorum. Toparlayalım. Ben 2 tane borcam hazırladım. Yani incecik olmasın, şöyle biraz kabarık olsun diye düşündüm. O yüzden 3 ölçek yaptım ama 2 tepsiye yayacağım. Oldu. Kıvamı görüyorsunuz. Zaten hamur tuttu. Hamurun tutup tutmadığını nasıl anlıyorduk? Hamuru böyle bıraktığınız zaman lap diye düşüyorsa hamur tutmamıştır. Ama sünüyorsa evet hamurunuz tutmuştur zaten. Ne yapayım? Hemen borcamlarımı yağlayayım. Çok fazla yağlamanıza da gerek yok aslında. Zaten bu yağlı bir hamur. Borcamıma yayayım. Nasıl olduğunu da size göstereyim şöyle bir. Zaten elim yağlı. Şöyle süreyim. Gerçekten bu yağlı bir hamur olduğu için çok yağlı da olmasını istemiyorum. Çok az bir şey belki şöyle damlatayım. Kız bir de ne olur ne olmaz dibine tutar. Sonra demeyin keşke yağlasaydım. Şöyle bir göstereceğim nasıl yaptığımı. Hamurumun yarısını alacağım. Gördüğünüz gibi tepsiye yayacağım. Siz bunu 180 derecede ısıtılmış fırında, isterseniz 170'te 170-180 zaten fark etmiyor. Fırınınız nasıl pişiriyor siz zaten biliyorsunuz onu. Bu şekilde yayıyoruz. İyice bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Her yeri aynı boy olacak derecede. Ondan sonra da fırına atıyoruz. Baklava olmaya hazır. Hemen yapacaksanız da şerbetinizi önceden hazırlayın. Hemen yapmayacaksanız da dediğim gibi kızartın.
Ama kesimini de göstereyim ben size. Kesimi de çok kolay. Kesimini hemen göstereceğim. Öbürlerini de yayayım. Ondan sonra kesimi hemen göstereyim. Ne yaptım? Tartımla 2 borcamı da tarttım. İkisinin de hamurun aynı olmasını sağladım. Dert oldu içime yoksa. İkisi de aynı olsun ki şerbetlerini de ona göre dökerim yani. 2 şerbet aynı anda yaparım zaten. Şimdi keseceğiz. Nasıl kesiyoruz? Şu büyük bıçakla deneyeyim bir. Çok mu büyük olur bu da? Keserken zorlanır mıyım acaba? Bir deneyeyim. Olmadı küçüğe geçerim. 4'e bölüyoruz önce. Kesmeyi tarif edemem ama anlatamam ama izlerseniz ne kadar kolay olduğunu anlarsınız. Evet, 4'e böldük mü? Böldük. Daha sonra ortalarından birer tane daha kesik atacağız. Yani siz bunu 8 eşit parçaya böleceksiniz. Evet, bu şekilde. Yıldız gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Görüntüsü de güzel. Servis de güzel oluyor. Bu şekilde ne yapıyoruz? 180 dereceye koyuyoruz. Altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Çıkartıyoruz. İsterseniz şerbeti tatlınız ılıkken, tatlının sıcağıyla, yani hani çıkartıyorsunuz, 5 dakika bekletiyorsunuz, sıcak şerbet döküyorsunuz ya. Ay, soğuk şerbet döküyorsunuz ya. İsterseniz öyle dökün. İsterseniz bunu kızartın, bekletin. Arife günü akşamdan şerbeti kaynatın. Biraz sıcağa gittikten sonra dökün. Yani soğuk tatlıya sıcak şerbet öyle de oluyor. İki türlü de dökebilirsiniz şerbetini. Evet, ben hemen bunu fırına yollayayım. Diğerinde bir kesme işlemini yapayım. Nişastasız baklava tarifini de vermiş olayım size. Bakın güzel güzel kızardılar ve baklava oldular. Maşallah deyin, maşallah deyin. Evet, güzel oldular. Şöyle göstereyim. Şerbetlerini de döktüm. Şerbetlerini esmer şekerle yaptım. Daha bir güzel görünüyor değil mi? Kahverengi şekerle yaptım.
Sonuçta yaşlara yapıyoruz. Daha sağlıklı olsun diye. Şimdi ben bunları yaptım. Ben bunları yaptıktan sonra dedim ki şimdi benim çocuklar görecek, canları isteyecek. Bunlar başkalarına gidecek. O yüzden onlara da şöyle küçük bir borcamda yaptım. Canlar isterse onlar için de hazır. Evet, bu böyle. Şimdi başka bir tarife geçeceğim. Bunu da mutlaka artık böyle devam ettim. Böyle gitsin o zaman. Bu videoda böyle size bol bol tarif vereyim. Güzel kıyır küçük atıştırmalık, yani bir lokmalık kurabiye. Çok güzel oluyor. Hemen yazın tarifi alın derim. Şimdi 125 gram yumuşak tereyağı ya da margarin. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir tane de yumurtayı koyun. İyice karıştırın. 2 yemek kaşığı pudra şekeri. 1 yemek kaşığı sirke. 1 tatlı kaşığı tuz. Tamam. Bu kadar. Ondan sonra da un ve kabartma tozu. Yarım paket kabartma tozu kullanacaksınız. Ben şu an 2 ölçü yapıyorum. O yüzden 1 paket kabartma tozu kullanacağım ve unumu kullanacağım. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Artı bunu yoğurduktan sonra hani sırf yoğurmayla bitmiyor. İşlem orada başlıyor. Küçük küçük toplar haline getireceksiniz. Atıştırmalık, yani bir alıp bir böyle lokmalık olacak. Küçük küçük toplar haline getireceksiniz ve bir şerbet hazırlayacaksınız. 3 yemek kaşığı pekmez ve yarım bardak suyla, yarım su bardağı suyla bir pekmez hazırlayacaksınız. Bu atıştırmalık topları içine atacaksınız. Ondan sonra da susama bulacaksınız. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye de hemen dizeceksiniz. 180 derece altı üst kızarana kadar, zaten kızardığı hemen belli oluyor ve çabucak pişiyor, emin olun. Ve güzel atıştırmalık toplarınız da hazır olacak. Bu tarif de çok kolay, çok pratik. Bunu da bir not edin derim yani. Bayram için de ideal bence. Ben şöyle kıvamını göstereyim. Böyle olacak. Ve bunlarla güzel yuvarlak toplar yapacağız. Çok büyük değil. Bu şekilde küçük küçük atıştırmalık yani. Daha da küçük olabilir. Siz nasıl istiyorsanız. Hani ne kadar bir atıştırmalık. Bu şekilde. Küçük yuvarlak toplar yapacağız. Ben bunları yapayım. Ondan sonra şerbetli suyuma, pekmez suyuma batırayım ve kızartayım. Evet. Pekmezli suyumuz da hazır. Susam da hazır. Toplarımız da hazır. Hemen yapayım. Yapacağımız olay şu. Attık mı? Attık. Daha sonra da soğan olacağız. Biraz zahmetli gibi görünüyor ama yemesi o kadar lezzetli ki. Bu kadar. Çok lezzetli olacak. Emin olun buna. Evet, toplarım hazır. Tabii bir tepsisi hazır. Daha bir tepsi daha yapacağım. Devam ediyorum yani. Şimdi fırına atacağım. Kızaracaklar ve alacağım. Evet, birinci tepsi, ikinci tepsi ve üçüncü tepsi. Gene buharlandık. Şimdi güzel oldu. Üçüncü tepsim yarım ama. Yarımdan biraz fazla. Atıştırmalıklarımız da pişiyor. Evet, yavaş yavaş kızarmaya başladı. Siz daha küçük de yapabilirsiniz, daha büyük de yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Eşan Sultan da bayram kurabiyelerini yapmaya başladı. Eşan Sultan bayram kurabiyesini yaparken de ben de olgunlaşmış muzlarla size bir kek tarifi vereyim. 3 tane olgunlaşmış muz. 2 su bardağı un. 1 su bardağı toz şeker. Eğer ki çok tatlı olmasını istemiyorsanız yarım su bardağı koyun. 2 tane yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, 1 çay kaşığı tarçın. Sonra mahlep seviyorsanız 1 çay kaşığı da mahlep koyun. Yarım paket kabartma tozu, vanilya, 1 paket vanilya koyacaksınız. 1 tatlı kaşığı da tahin. Eğer isteğe bağlı da 1 tatlı kaşığı fındık ezmesi koyabilirsiniz. Gerçekten hepsini karıştırdığınız zaman harika bir kek oluyor. Ben hemen yapımına geçeceğim. Yapacağım. Ama videom uzun olmasın. O yüzden size tarifi vermiş oldum. Aslında ben muzlarla size muzlu lokum tarifi verecektim. Muzlu lokum tarifi verecektim ki bayramda da hani ikram edebilin diye. Ve pekmezim bitmiş. Bir dahaki sefere inşallah. Ben muzlarımı ezerek başlayayım. Kekimi de yapayım. Fırın çalışmışken kekimi de atayım. Eşan Sultan'da bayram kurabiyelerine devam etsin. Hemen ben keke girişmeden bunları da çıkarttım. Evet, bunları çıkarttım. Bir tanesini denedim. Birini hibe mi? Ne deniyordu kız? Yine size sorayım. Parçalanıyor. Yani dağılıyor. Yani dokunduğunuz an zaten dağılıyor. Şöyle tekrar göstereyim.
Yani ağızda dağılan kıyır kıyır çok güzel bir kurabiye. Gördüğünüz gibi. Çok sıcak. Çok sıcak. Öbür tepsiyi de hemen çıkartayım. Evet oldu. Güzel oldu. Bunlar da güzel oldu. Eşan Sultan'a yağlı kağıt lazımmış. Hemen yetiştireyim. Eşan Sultan da hamuru yapmış. Yağlı kağıt lazımmış. Çünkü yağlı kağıdın içine koyacak. Buzluğa koyacaksın değil mi Eşo? Ben bunun şeyini... bunun ayarı bence güzel. Kabartma tozu koymadın zaten değil mi buna? Bence güzel o. Öbürü çok ince çünkü. Ben de bu köşede bari buna devam edeyim. Boşalttım iyice. Muzları da koydum. 2 ölçek yapıyorum ben yine. Sadece işte vanilyası, kabartma tozu ve tahini kaldı. Tahini de koyacağım. Ununu da koyacağım. Kekimiz, muzlu keklerimiz, daha doğrusu 2 tane yapmış olacağım. Muzlu keklerimiz hazır olacak. Şöyle kekin kıvamını da görün. Bu şekilde. Kıvam bu. Bildiğiniz kek zaten kıvamında olması gerekiyor. 2 tane de uzun kalıp hazırladım. Yağlı kağıt sereceğim. Onlara döküvereceğim. Bu kadar. Şimdi yapabileceğiniz en güzel şeyi göstereyim. Kalıp, yağlı kağıt uzunlamasına. Biraz uzun bunlar. Biraz sonra keseceğim ben onları. Taşmalara sebebiyet vermemek için biraz daha böyle bu taraftan böyle keseceğim. Aynı şekilde cam olan kalıbımda da bu şekilde. Yağlı kağıt. En güzeli. Çıkarmanız falan çok kolay oluyor. Hemen ben bu kağıtlarını şu kadar keseceğim. Kestikten sonra da hemen fırına atayım geleyim. Şöyle göstermek istiyorum. Oo, ne güzel kabarmış. Zaten fırını açınca bir muz kokusu, acayip güzel bir muz kokusu geldi. Çok güzel oldu. Tamam, keklerim de tamamdır. Hamurları da yaptık. Evet, bayram kurabiyesinin hamurlarını da yaptık. Şu kalınlıkta oldu. Yani şu kadar bir kalınlık. Onları da 2 yağlı kağıdın arasına yaptık. 2 saat buzdolabında bekleyecek. Nasıl derseniz böyle. 2 saat bu şekilde buzlukta, buzlukta beklemesi gerekiyor. 3 tane oldu. Çıkartacağız, keseceğiz kalıplara göre. Ondan sonra da ne yapacağız? Fırınlayacağız. Piştikten sonra da üstüne şeker hamuru. Kalan hamuru tekrardan koyacağız. Yine 2 saat böyle bekleyeceğiz. Bayram kurabiyesi böyle yapılıyor. Üstü şeker hamurlu. Biraz da mantı pişireyim dedim. 2 poşet mantım vardı buzlukta. Onlardan çıkarttım. Onları da pişireyim. Sosunu da hazırladım. Yoğurdunu da hazırladım. Evet, şimdi bayram kurabiyelerimiz fırında. Gördüğünüz gibi ne kadar düzgün kesiliyor değil mi? Çünkü buzlukta bekletiyoruz. 2 saat buzlukta bekletiyorsunuz hamuru. Ondan sonra böyle rahat kesiliyor. Keklerim de tamam. Fırından çıkarttım. Biraz sonra da yağlı kağıtlarından ayıracağım. Yalnız içi böyle yumuşak. Hani biraz ıslak gibi oluyor. O muzun yumuşaklığı ve ıslaklığı. Haberiniz olsun, pişmedi diye geri atmayın fırına. Böyle içi yumuşak, ıslak bir kek gibi oluyor. Ama çok lezzetli. Evet, 2 tepsi daha attık. Yani 1,5 hemen hemen. Ya şurada 3-5 tanesi eksik. 2 tepsi daha attım. Öbürlerini çıkarttım. Eşan onların şeker hamurlarını yapacak. Kurabiyeleri böyle çıkarttık. Kızarmıyor zaten. Beyaz biçimde oluyor. Kabartma tozu olmadığı için aynı boyutta da kalıyor. Üstlerine Eşan şeker hamuruyla bu süslemelerden yapacak. O yüzden bunları da buraya koydum.